En zorlandığın an neydi? Turist vizesiyle gelsek vize değişikliği yapabilir miyiz? Meksika'dan gelsem başta yardımcı olacak biri var mı? Tır sürüp para kazanamıyoruz diyorlar. Bu ne kadar doğru? Bir yılda maksimum kaç bin dolar biriktirir? ABD izin verse Türkiye'den şoförleri ne şartla kabul ediyorlar? Otostop çeken birini aldın mı hiç? Tırda ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Hiç işinden utandın mı? Tırcının aylık giderleri. F1 vizesiyle gelip orada kalabilmek için ne yapılmalı? Tır okuluna Türkiye'den katılım sağlayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, soru cevap videomuza hoş geldiniz. Instagram'dan muhteşem sorularınızı aldık. Henüz bakmadık. Biraz sürpriz olsun istedik. Direkt doğaçlama okuyacağız, cevaplayacağız. Yararlı bir video olabilir. Çünkü güzel sorular soruyorsunuz. Biz de güzel cevaplamaya çalışacağız. Başlayalım o zaman. Emniyet kemerlerimiz takılı. Aynı zamanda da yol videosu olacak. Yol videolarını da özlemiştik. Ohio'nun muhteşem otobanlarından akşam saatlerinde güzel manzaralar eşliğinde videomuza girelim. İlk soruyla başlıyorum. Başlayalım. Heyecanlandım valla. Soru cevap videolarını çok seviyorum. Abicim, Amerika'ya gelirken Tolga sormuş bu arada. Tolga Çakır. Amerika'ya gelirken yolda kafa yorduğun, kaygı içine düştüğün bir durum oldu mu? İlk Amerika'ya gelirkenden bahsedilmiş sanırım. Hikayemde de anlatmıştım videomda. Tabii ki oldu. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Bilmediğiniz bir dil. Yani tamamen Mars'a gidiyor gibi hissettim. Amerika'ya gelirken İngilizcen böyle değildi değil mi? İngilizcem yoktu. Bir video var. Editör Kral Fatih. Onu girerse dudak büküyorum orada. İngilizcem öyleydi. I worked up and down cafe and bar. I was a waiter. Sen nasıl hissettin ilk gelirken? Korktum çünkü maksimum 3-5 cümle İngilizce konuşabiliyordum. Ne diyordun? Hello, how are you? Yani Harikola adımı disco. söylüyordum, nereli olduğumu söylüyordum, ne okuduğumu söylüyordum. Bir de günlük olarak insanlara hal hatır sorabiliyordum. Bunun haricinde söylenilen hiçbir şeyi anlayabildiğim söylenemezdi yani. O yüzden endişeliydim. Bir de buraya gelirken Amerikalı bir ailenin yanında kalmak için gelmiştim ilk seçtiğim programda. O da beni ürkütüyordu. Tanımadığım insanların evinde. Değil mi? Başka evde kalıyorsun. O da enteresan. Ama heyecanlıydım çünkü geldim. Abla sinirlendi bana. Ben onu bekliyorum da sen niye beklemiyorsun gibi de yaptı. Saygılı olmak lazım. Doğru dedi. Beklemek lazım da burada beklese daha rahat olurdu. İkinci soru Sevil Bey'den gelmiş. Aa, Sevil Bey'den gelmiş. Sevil Bey diyor ki kelebek kendi başına çıkmaya hazır mı? Bu soruyu sen cevapla. Team olarak çıkmaya hazır. Sürüşü mükemmel. Gece gündüz. Disiplini çok iyi. 10 numara her şeyi. Çıkmaya hazır. Eğitim tamamlandığında çıkar. Sadece kelebek değil. Şu anda bütün yeni gelen şoförler 1-2 ay team çıkıyor. Daha rahat olması, beraber öğrenmeleri açısından hazır. Sen hazır mısın? Hazırım. Çok hazırım. En zorlandığın an neydi tırda? 2 hafta kadar başka bir yerde çalıştım. Orada sürüşüm 7 saat sonra gece yaklaşık 11.30'a denk geldi bıraktığım süre. Kendime bir truck stop bulana kadar saat 11.30 olmuştu. Ve ben gece 11.30'da, yani az çok tır şoförleri bilirler, akşam 6'dan sonra truck stoplardaki yerler dolmuş oluyor. Tek tük ancak yer bulabiliyorsunuz akşam 6-7'den sonra. Tek bir boş yer vardı. Oo, tekten vurdun ha. İnanılmaz dar bir alandı. Tek başımaydım. Yanımda kimse yoktu. Bana dışarıdan gayet olabilecek, yani rehberlik edebilecek. Ve 3 kişiye sordum. Üçü de İngilizce bilmiyordu. Hint'ti. Allah üçü de. Allah. Hintçe konuşsaydın. Sen de Hintçe bilmiyorsun. Evet, haliyle. Ne dediğimi anlamadılar. Ama bir şekilde girdim. En Helal zorlandığım an oydu. İnanılmaz terledim. İnanılmaz sinirden ağladım. Gözlerim Tıra giren doldu. terler. Ama başardım. Bir yerdeydim dağ başında. Girmemem gereken bir yere girdim. Çıkamadım. Ondan sonra bahçeye girdim. Bütün mahalle geldi. Bana böyle işte ne yapıyorsun git buradan falan. Gidemiyorum, saplandım dedim. Kimliğini ver diyor. Bahçemi ödeyeceksin. Yaktım sigarayı tırda. Açmıyorum camı diyor. No, I don't want to talk derim. Polis çağırdılar. Polis bile gelmedi. Orada çok terlemiştim. Dışarıda da yağmur yağıyor. Üzgündüm yani. Can kardeşim, turist vizesiyle gelsek vize değişikliği yapabilir miyiz? Özkan Şenol. Değiştirebilirsin turist vizesinden sonra. Öğrenciye çevirebilirsin. Turisti uzatabilirsin. Statü değişikliği bütün vizelerde oluyor. Buradan bir avukatla halledebilirsiniz. Mehmet kısaltarak yazmış, soyadını bilmiyorum. Tamam. Mehmet. Tırcılık için dil gerekli mi? Dil gerekli. Kötünün iyisi, ortanın altı, kendini ifade edebilecek, polisi anlayabilecek, tabelaları okuyacak şekilde. Çok iyi bir İngilizceye gerek yok ama sıfır İngilizce olmuyor. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Benim bir tanıdığımın başına geldi. %100 haklı olduğumuz bir
bir kazada, kaza, arabanızdaki kamera çalışmıyor olabilir ve siz %100 haklı olduğunuz halde kendinizi ifade edemediğiniz için karşıdaki Amerikalının yerine size %100 hatalı ceza yazılabilir. O kendini Doğrudur. çok güzel ifade edebildiği için. Bir Evet. arkadaşımın başına gelmişti. S1999'dan gelmiş. Meksika'dan gelsem başta yardımcı olacak biri var mıdır? Oho, geçen problem yaşadığım konu. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Meksika olur, başka yer olur. Ben kimseye sormam nereden geldin diye. Kapıma gelmiş adam, yardım istiyor. Ama bazı Amerika'daki Türkler bununla ilgili yorum yaptı. Yani işte Dayton'da biri var, yardımcı oluyor falan filan. Buna tepki gösterelim falan, işte herkes gelmesin, kaçaklar gelmesin gibi. Bu da üzdü yani. Birbirimize gurbette böyle yapmaya gerek yok. Biz yardımcı olmalıyız. Güzel bir şekilde nüfuslanmalıyız. Kapım herkese açık. Kim olsa gelsin, yardımcı olacağız. Balo olan 351'den gelmiş soru. Bazıları Amerika'yı kötülüyor. Hatta tır sürüp para kazanamıyoruz diyorlar. Bu ne kadar doğru? Geçen öyle bir video var. ABD Posta bana ulaştı. Onunla ilgili bir açıklama yapmamı istediler. Tır piyasası değişken bir piyasa. Aynı şeyde olduğu gibi, Uber, Lyft'te olduğu gibi. Kimi dönem çok iyi, kimi dönem çok kötü. Bazen $8.000 kazanıyorsunuz. Korona zamanı $6.000-7.000 kazanılıyordu. Düşük mü? Amerika'da asgari ücretin 3 katı gene yani. Zaten çok yüksek. 10.000'ler, 12.000'ler kazanılıyor. Bu 8'lere düştüğü zaman tır piyasası bitti gibi algılanıyor. Böyle bir şey değil. Şu anda tır yok piyasada. Tır olmadığı için sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ama siparişler geliyor. Yavaş yavaş açılacak. Patlama olacak. Her zaman ihtiyaç var. Bilimsel araştırmalarda da zaten Amerika'da bu mesleğin 2030'dan sonra, 2040'tan sonra daha da artacağını söylüyorlar yani. İyi yönü de var, kötü yönü de var şimdi Amerika'nın. Para kazanmak için, fırsatlar için muhteşem bir ülke ama gene de şurasında bir boşluk oluyor insan. Gurbette olmak nasıl bir his? Ailenden uzakta nasıl gidiyor hayat? Sence gurbette herkes yapabilir mi? Abdülkadir sormuş. Gurbette olmak tam olarak bunca ozanın, şairin gurbetle ilgili neden bu kadar ağıt yakıp şiir yazdığını insana açıklayacak kadar derin bir his bence. Ben çok zorlanıyorum. 2 sene oldu. Gurbet ne demek? O kadar türkü neden yazılmış? Şimdi anlıyorum. Gerçekten buradaki yalnızlık hiçbir şeye benzemiyor. En büyük sıkıntımız gurbet, aile özlemi, Slav özlemi. O yeşil yandı güzel. Waystation'dan geçiyorum da yeşil yandı, girmeme gerek yok. Makinamız var. Neşet Baba'nın bir sözüyle diyeyim. Gurbette birisi mutluyum diyorsa yalan söylüyordur. Gurbet herkesin içinde bir yaradır. Gurbet elde. Mustafa Gök sormuş. Kendine ait tırı olmayan, yeni başlayan bir şoför bir yılda maksimum kaç bin dolar biriktirir? $100.000 biriktirir. Evet. Daha da belki zorlasa biriktirir. Yemeğini kendi pişirse, gece hayatı falan kesse. Ama ben biriktiririm abi. Bir yıl çalışayım $100.000 biriktiririm. Bir 20-30'da yerim yani. 70-80 biriktiririm. Biriktirirsin ama düzenli çalışacaksın. İyi bir yerde çalışacaksın. Sabit gelecek yani. Herkes tabii biriktiremez. Kimisi 50 biriktirir, kimisi 60 ama 100.000 biriktirilir. Cumali'den gelmiş. Sizde takograf yok galiba. Günlük kullanım nasıl oluyor? Ne kadar sürüş, ne kadar mola toplam? Olmaz olur mu? Takograf burada var. Bizde ELD şeyi var. Otomatik. Ekranda da var şu anda. İşte sürüşün, beklemen. 11 saat günlük limiti var. Yusuf Çakmak sormuş. Can dostum ve Kelebek Hanım merhaba. Yolculuk sırasında birbirinizden sıkılıyor musunuz? Yani söyle dök içine anlat. İşin içine yorgunluk giriyor. Söyle. Birimizin shifti bitince diğerimizin shifti başlıyor. Haliyle diğerimiz arkada yatıyor, uyuyor oluyor. Tamam. Yan yana otururken de birbirimizle ilgilenmiyoruz pek. Telefonlarımızla ilgileniyoruz. O ne ya? Sıkılıyorum ben senden. Vay içine döktü. Sen söyle. Ben memnunum. Allah razı olsun. Gel nasıl da seni utandırdım böyle. Açıkçası en çok anlaştığım, sıkıntı yaşamadığım kelebekti. Tek kelebek. Diğer öğrencilerle karşılaştırırsam hiçbir problem yaşamadık. Onur abi benim canım ciğerim abim. Ondan bile bazen sıkılıyorum yani sürekli telefonda. Kelebek de geçen bir telefonla bir girdi 12 saat telefonda. Ama olay vardı. Mevzu vardı. Olay varsa çağır gelirsin. Kadir Bilge mola verilebilecek yerde değilsek ve bu yüzden maksimum kullanma süresini aşarsak ne olur? Exit'i al abi. Exit'i gösterdin ya. Böyle yerlerde durabilirsin örnek olarak diyorum. Türkiye'de bu sıkıntı. Dominiklerde sıkıntı. Ben her yerde tır sürdüm. Her zaman duracak yer bulamıyorsun. Amerika'da öyle çok sıkıntı olmuyor. Her yerde tırlar için imkanlar var. Şayet ki oldu. Violation'a girer. Polis durdurduğuna polise bağlı. Şimdi sen diyebilirsin ki bulamadım yer. Kaldı. Yarım saat uzadı. 15 dakika uzadı. Kabul edilebilir bir durum olabilir.
olabilir. Yusuf Çakmak sormuş. Sponsorluk için ABD izin verse Türkiye'den şoförleri ne şartla ya da hangi özelliklere göre sponsor kabul ediyorlar? Böyle bir durum yok. Başka ülkelerde var. Meksika, Güney Amerika ülkeleri geliyorlar, dönemlik tır işçileri, sözleşmeli çalışıyorlar. Türkiye için yok. Belki ileride olur. Belki biz büyürsek, iyi şeyler başarırsak buradaki vatandaşlar adına bunun için belki adımlar atmaya çalışabiliriz. Sonuçta her şey mümkün. Öyle bir şey olursa ehliyeti olan tecrübeli şoförler tercih edilir. Ama yakın gelecekte olacağını düşünmüyorum. En az 1-2 yıl. Seçimlerde çok önemli. Bir sonraki seçimler. Ramazan sormuş. Şu an sadece CDL ehliyetim kaldı. Her şeyim hazır. Sizde çalışmak isterim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bana ulaş, ehliyetin var ya da yok. Her şeyi hallederiz. Ehliyetin varsa gelirsin. Yoksa ehliyet alırız. Musa sormuş. Can abi otostop çeken birini aldın mı hiç? Aldım. Ben çok severim öyle şeyleri. Türkiye'de falan var. Burada yasak otostop. Tam exit'ten çıkıyorum truck stop'tan. Bir tane teyze. Böyle oğlum bir şeyler yaptı. Buyurun dedim. Dedi beni dedi 30 mil sonraya bırakır mısın? Tamam bırakayım buyurun dedim. Geldi. Telefonumu şarj edebilir miyim falan dedi. Etti. Ne oldu dedim. Arabam bozuldu falan. Profesyoneldi. İnandırıcı da gelmedi. Günahını da alamadım. Sanki sürekli o yolu Neden öyle inandırıcı kullan... gelmedi? Çok profesyoneldi yani. Arabası sanki sürekli oradan otostop çekiyor gibi geldi. Belki de benim şeyim günahım. Oldu. 1-2 oldu. Otostop çeken birini arabayla Türkiye'de aldım. Tırla almadım. Ha. Yine Musa sormuş. Can abi tırda ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Yeme içme ihtiyacımız karşılanıyor. Tuvalet ihtiyacı her yerde mekan var. Erkekler için biraz daha kolay. Bazen şişe mişe hallediliyor. Onun dışında başka ihtiyaçlar da dışarıda eğlence ihtiyacımız, stres atma ihtiyacımız da dışarıdan karşılıyoruz. Başka ne olur ki ihtiyaç tırda? Benim en zorlandığım şey sürekli dışarıdan hazır yemek yiyor olmak. Sebze, meyveyi çok tüketemiyor olmak. Ama işte pratik bir elektrikli ocak falan çözülürse eğer o da Olur. halledilebilir. Deniz X sormuş. Abi tırcılık yaptığın süreçte yüksek lisansı olan biri olarak hiç işinden utandın mı? Oo güzel soru. Utanmadım. İşimle gurur duyuyorum. Keyif alarak yapıyorum. Utanılacak bir meslek değil. Amerika'da hiçbir meslekten utanılmıyor. Öyle bir farklılık var Türkiye'den. Nihat abiyle de bu konuyu konuşmuştuk. Burada büyük bir saygı var tırcılara. İnşallah Türkiye'de de öyle değeri bilinir yani. Aa tırcı mısın? Iy tırcı mısın? Ne var lan böyle? Aslan gibi çocuğuz. Güzel kız. Güzel. Ben diplomamı da astım geçen şeye burada yani. Yaptığım hiçbir işten utanmadım. Amerika'da da Türkiye'de de. Ben Türkiye'de öğrenciyken garsonlukta yaptım, standlarda da çalıştım. Burada da hakeza. Kuryelik de yaptım, taksi şoförlüğü de yaptım, çocuk bakıcılığı da yaptım. Asla utanmıyorum. Utanılacak bir şey yok. Düşünmüyorum. Biraz da bu yargıyı da kırdığımızı düşünüyorum. Hayalimiz var. Herkes bir gün tırcı olacak. Gökhan Duman sormuş. Süper bir ikili macerası dizi kıvamında bizi bekliyor mu? Oo, daha diğer bölümlerde neler yaşanıyor. Heyecanlı bölümler. Abdullah sormuş. Kelebek sence bu işi yapabilir mi? Bence zor gibi. Aha, ayıp etmiş. Aslan gibi yapıyor. Edip herhalde. Edip sormuş. Tır ehliyetini yeni alan biri hemen tırcılıkta işe başlayabilir mi? Ben başladım. Başlayabilir. Training alması lazım. Aynı şu anda Kelebek Müşra'yla yaptığımız gibi. 2 hafta, 4 hafta değişir şirkete göre. Ondan sonra başlayabilir. Bekleyecek bir şey yok. Tırcının aylık giderleri. Kişiden kişiye değişir ama kira yok, fatura yok. Normal hayata göre karşılaştırdığında çok az giderim var. Yeme, içme, eğlence. 3 öğün dışarıda yiyorsan günlük ortalama 30 dolar yemeğe harcarsın. 30 dolar harcarsın. Telefon faturan falan bir şeyler. Bunlar genel masraf. Harcamayayım desen 500 dolara bile çıkarsın bu iş içinden. Günay sormuş. F1 vizesiyle gelip orada kalabilmek için ne yapılmalı? Statü değişikliği ve belki evlilik. Buse Karaman. Ya benim neden kadın takipçim yok? Canım arkadaşım. Büşra'nın güneşliğinde seksi erkek fotoğrafları var mı? Keanu Reeves'in fotoğrafını asacağım. Kenan Reis kim ya? Keanu Reeves. Ken Reis. Matrix. Yabancı mı? Matrix ha tamam. Abi 2 yıllık üniversite okuyup tırcı olabilir miyiz? Doktora değil ön lisans demiş Tuncay. Alakası yok okulla bu işin. Çalışma iznin varsa olabilirsin. Sinan Yılmaz. Tır okuluna Türkiye'den katılım sağlayabilecek miyiz? Maalesef hayır. Amerika'da çalışma ve oturum izni olması lazım. Birinin burada tır okuluna gelebilmesi için. Ebu Bekir sormuş. Büşra'nın tuttuğu takım hangisi? Videoyu izlerken aklıma bir tek o geldi. Harbi sen hangi takımlısın ya? Hiç futbol konuşmadık. Sence ben hangi takımdayım? Ne bileyim turuncu falan Başakşehir falan mı? Zonguldak Spor. Zonguldak sporlu musun da gerçekten? Beşiktaşlıyım. Oo
Kara Kartal. Ehliyet sınavına çalışmak için çıkmış soruları falan nereden bulabiliriz acaba? İnternetten. Ben onları düzenledim. Normalde okullar satabiliyor bunlar, büyük okullar. Gerek yok öyle şeylere. Ben bedavadan gönderirim, lazım varsa paylaşırım gerekirse. İnternette var. Bedir sormuş, ablanın yaşı kaç ve nereli? 26 yaşındayım, Zonguldaklıyım. Yusuf sormuş, kaçak yollarla gelirsek kaçak Anladım. yollar. Her şey çalışma iznine bağlı. Nasıl geldin, nereden geldin çok önemi yok. İster kaçak, ister gelme. Önermiyorum tabii öyle bir şey. Daha sonra çalışma izni alırsan başımızın üstünde yeriniz var. Amerika'da tırcı olmanın en güzel yanı nedir? Çok güzel yanı var ya tırcı olmanın. Amerika'yı geziyorsun. 47 eyalet gezdim ben. Para kazanıyorsun. Para kazanıyorsun. Ve Kafanı harcamadan dinliyorsun. kazanıyorsun. Psikolojik şeyi de var, boyutu da var. Kendini anlıyorsun. Yalnızlığı öğrenmiş olursun. Öğrendik zaten be. Vay. Yak zaten alev alıyor dünyam. En keyif aldığım soru cevaplardandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.